şu anda Antalya'nın en çok turist çeken muazzam bir kentindeyiz. Perge Antik Kenti. Tabii ki hemen şu anda sizden bir ricam var. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şu gördüğümüz bölüm tiyatro. Buraya giremiyoruz maalesef. Bu tiyatro korunmuş en güzel, en büyük tiyatrolardan birisi. Evet sevgili dostlar, şu anda Perge Antik Stadyumu'nun üzerinde devam ediyoruz şu anda. Görüyorsunuz çok geniş bir alan. Burası yaklaşık 15.000 civarında seyirciye ev sahipliği yapmış zamanında. Şu anda üzerinde devam ettiğimiz yerlerin altında tonozlu dükkanlar var. Şöyle karşıda gördüğümüz yerde Perge Antik Tiyatrosu, yine Türkiye'de en iyi korunmuş antik tiyatrolar arasında yer alıyor. Perge'yi ziyaret etmek için en uygun mevsimdeyiz arkadaşlar şu anda. Görüyorsunuz etrafta laleler var, sümbüller var, yeşillikler var. Hava serin. Tabii ki buralarda gezerken, dolaşırken çok dikkatli olmamız lazım. Ayağımız takılmasın. Giydiğimiz kıyafetler buralarda dolaşmak için uygun olsun. Şöyle görüyorsunuz. Evet, şöyle bir yerden inerken mesela çok dikkatli olmamız lazım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla gelirken de bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu büyüklüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Burası at nalı şeklindeymiş. Ve geniş bir alana sahip. Hemen şöyle geçiyorum. Bakın şurada ileride neler var? Dükkanlar var. Şu gördüğümüz şey bir dükkan. Her dükkanın başında da ne iş yaptığına dair yazılar varmış. Yani sporcular, burada sadece spor yapılmıyor, aynı zamanda alışveriş de yapılıyor. Yani halk buraya geldiğinde işte bu dükkanlardan alışverişler yapıyor. Yani burası aynı zamanda sporla beraber eğlence ve alışveriş mekanı olarak gerçekten çok kapsamlı olarak düşünülmüş. Stadyumun her tarafı bu şekilde dükkanlarla çevrili. Biz yine şöyle yukarıya çıkalım buradan. Yukarıya çıkalım ve stadyumu göstermeye devam edelim. Şöyle ileride görüyorsunuz kuleler var. Orada Roma kapısı var, Helenistik kapı var. Sütunlu cadde var. Var da var yani. Şöyle adım adım inelim. Adım adım aşağıya doğru inelim. Evet seyirciler işte böyle bu yollardan yukarıya doğru çıkıyorlar.
Yani insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Keşke buralar aslına uygun olacak şekilde restore edilse, yenilense ve bugün de Maçlar turizmin o turistik alanlarda yapılsa sanki daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Buralar 1946 yılından beri böyle kazı çalışmaları devam ediyor ve devam ediyor yani. Hala da devam ediyor. Aralıksız devam ediyor. Çünkü çok geniş bir alan ve burası bir şehir arkadaşlar. Böyle 1-2 saatte gezerim giderim diye düşünülecek bir yer değil. Edindiğim bilgilere göre gladyatörler özgürlüğüne kavuşuyormuş ve daha sonradan ev bark sahibi oluyor. Perge'de yaşamaya devam ediyormuş. Adım adım ilerliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Şöyle basamaklardan aşağıya inmeyi düşünüyorum şöyle. Şöyle arkaya bakar mısınız? Uçsuz bucaksız gözüküyor. Eğer fırsatınız varsa buraları ilkbahar mevsiminde ziyaret edin. Bakın hem doğa, hem tarih, hem spor hepsi bir arada burada. İşte bu güzellikleri bir arada yaşamak istiyorsanız ve yazın o aşırı sıcağından da kurtulmak istiyorsanız gezilebilecek en güzel mevsim ilkbahar. Ben olsam Antalya'yı gezerken ilkbaharda gezerim şu anda olduğu gibi. Şu anda rüzgar yok, soğuk yok, sıcak yok. Muazzam bir durum var. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Etrafı seyrediyorum. Burada müze kart geçiyor arkadaşlar. Müze kart geçiyor. Bir defa müze kartı alıyorsunuz. Bir yıl boyunca onu Türkiye'nin değişik yerlerinde kullanıyorsunuz. Şöyle yönümü döndüreyim. Şöyle bakın arkada şehrin ta kendisi gözüküyor. Burası devasa bir şehir. Pamfilya'nın başkentliğini yapmış. Buralara İskender gelmiş, büyük komutanları konuk etmiş. Azizler gelmiş. Burada Hristiyanlığın önemli anıtları var. Hemen şu karşıdaki yerde mezarlıklar da bulunuyormuş tiyatronun kuzey tarafında. Bu şehir kuzeyli güneyli olarak yani Perge kuzeyli güneyli olarak kurulmuş bir şehir. Vakti zamanında buraya gemilerle geliniyormuş. Şu anda hemen yakınımızda bulunan Aksu Nehri ulaşımda kullanılan bir nehirmiş. Kanalımızda da göreceğiniz gibi Aksu'da bulunan bu Perge antik kentine defalarca geldim.
Hatta her turisti bıraktığım zaman kendim de buraları gezdim, ziyaret ettim. Farklı şeyler, bilgiler edindim. Farklı duygular yaşadım. İşte bugün ilkbaharın o en güzel, o en muazzam günlerindeyiz. Aman dikkat elimize. Düşmeyelim arkadaşlar. Buralarda bak gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Taşlıklar var, kayalıklar var. Böyle hani eski yapılar, ayağımız taşa takılabilir. Çocuklarla geldiysek özellikle dikkat etmemiz gerekiyor çocuklarımıza. Giydiğimiz kıyafetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Giydiğimiz ayakkabıya dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu arada eğer buralarda benim gibi fotoğraf çekmek için bir şeyiniz varsa, duygu ve düşünceniz varsa pilinizi hazır etmeniz gerekiyor. Şöyle stadyumu şöyle bir de. Evet, tam bulunduğumuz noktada değişik etkinlikler yapılıyordu. Ve şöyle yukarıdan işte oradan izleyiciler, seyirciler burada yapılan etkinlikleri izliyorlardı. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Burası böyle 3 yıllık, 5 yıllık bir kent değil. Antik dönemden tutarak işte Roma dönemini görmüş, Helenistik dönemi görmüş, Bizans dönemini görmüş. Hatta Bergama Krallığını da görmüş bir antik kent. Yani çok geniş bir tarihi geçmiş olan bir kent. Şöyle stadyumun tam şu anda aşağı yukarı merkezine yakın bir yerdeyiz. Etrafı da şöyle bir inceleyelim. Evet, şimdi de içten dışa doğru çıkıyoruz. Evet, burada ciddi kazı çalışmaları devam ediyor. Evet, şöyle bir kapıdan çıkıyoruz. İşte şu gördüğümüz yapılar o dönemde stadyumun altında kurulmuş alışveriş yerleri, dükkanlar. Her dükkanın başında orada ne alınıp ne satıldığına dair bilgiler de veriliyor. Şöyle laleler ve değişik doğal otlar, bitkileri işte burada böyle yakinen görebilirsiniz. Şöyle yaklaşalım. Evet. Şöyle bu bir lale tomurcuğu. Bu şekilde laleler açmışlar. Rengarenk çiçekler. Tabii ki doğal ortamında. Zeytin ağacı artık tomurcaklanmış. Şehrin dış surları işte buralar. Şehir işte bu surlarla
korunuyordu. Sanırım bu bir kuleydi. Şu anda görmekte olduğumuzda bir kuleydi. Şehrin dışında kalan şu ileride görmüş olduğumuz yapı aslında Perge'nin gelişmesinde, Perge'nin ileri bir seviyeye gelmesinde çok önemli hizmetleri bulunan Plancia Magna. Şu anda Plancia Magna'nın anıtı, mezarı üzerinde bulunuyoruz. Plancia Magna kimdir? Plancia Magna Perge'de belli bir dönem rahibelik de yapmış olan bir bayan ve şehrin ilerlemesi, gelişmesi noktasında önemli görevler alan bir kişi. Bugünkü anlamıyla bir belediye başkanı. İşte şu bulunduğumuz noktada onun mezarı, ona ait heykeller de bulunmuş. Şu anda Antalya Müzesi'nde Plancia Magna'ya ait bir heykel var. Eğer ki Antalya Müzesi'ne gidecek olursanız o heykelde ziyaret edin. Tabii ki şöyle buraya geldiğimizde içimiz açılıyor. Her taraf yemyeşil. Baharın güzelliği, Antalya'nın güzelliği ve Perge'nin güzelliği. Hemen şöyle arkamızda taşlar var. Taşın üzerinde de bir şeyler var. Yazıyor. Nedir, ne değildir şöyle bakabiliriz. Evet, zannedersem Plancia Magna yazıyor. Şöyle aşağıya doğru ineyim. Plancia Magna. Antik kentleri, tarihi yerleri gezerken şöyle kendim ne olmak istiyorum? Bir arkeolog olmak istiyorum, bir tarihçi olmak istiyorum. Buraları tam anlamıyla anlamak, öğrenmek istiyorum. Tabii ki öğrendiklerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ömrümüz buna yetmeyecek. Şu ana kadar öğrenemedik. Bundan sonra da öğrenir miyiz bilemiyorum. Şöyle arkaya doğru dönüyorum. Şurada bir arkada görüyorsunuz bir kule var. Bu kule ne? Gözetleme kulesi. Şehrin girişinde bulunan gözetleme kulelerinden birisi işte burası. Şehrin güney tarafında bulunuyor. Buraya özgü bitkiler, doğal bitki örtüsünü de şöyle göstereyim. Ve yavaş yavaş buradan uzaklaşalım. Perge şehrinin korunmasında, kullanmasında dikilen güneydeki kulenin hemen önündeyiz şu anda. Şöyle Perge'yi geniş kapsamlı, geniş açıdan şöyle bir görüntüleyelim. Burası güney kaleler, surlar ve şöyle şehir ileriye doğru ilerliyor.
Sevgili dostlar, şu anda Perge'nin en muazzam yerindeyiz. Bütün şehri arkamıza aldık. Şöyle görüyoruz. Muhteşem bir şekilde ziyaretçiler var. Akın akın geliyorlar. Öğrencisiyle, velisiyle, yabancısıyla, Türküyle. Gerçekten Antalya'nın en muazzam, en çok turist çeken ve geçmişten beri en iyi bilinen bir beldesi olan Perge'deyiz. Perge, Antalya'nın Aksu ilçesinde. Buraya taksiyle, otobüsle, tramvayla gelebilirsiniz. Muhteşem bir şekilde korunmuş, muhteşem bir şekilde turist çeken bir yer. Şöyle buradan manzaraları seyretmek gerçekten insanın içini açıyor. Turistlerin akın akın geldiği bu beldeye bütün Antalyalıları, bütün Türkiye'lileri, bütün dünyalıları davet ediyorum. Evet sevgili dostlar, bir yeri ziyaret ettiğimizde herkesin gezip gördüğü yerleri değil, gerçekten kendimiz de bir şeyler keşfetmek için yola koyulmamız gerekiyor. Şu anda hemen birçok insanın görmediği fakat doğanın davetinin bulunduğu işte bu noktadayız. Kalenin hemen dibindeyiz. Tabii ki şöyle ileriye gittiğimizde neler göreceğiz, neler şey yapacağız onu bilemiyorum. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum. Dikkatli bir şekilde. Ama hani böyle insan buralarda dolaşırken muazzam bir haz alıyor. Şöyle tarihi kalıntıların arasında böyle bitkilerin davetkar tavırları karşısında böyle ağaçların, taşların arasında gezmek. Tabii ki biraz dikkat istiyor, biraz ilgi, özen istiyor. Ama gerçekten şurası insanın ruhunu açıyor. Tabii ki biraz farklı bir şekilde yorulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kameramızı tam karşıya çevirdiğimizde sanki yeni bir şeyi keşfetmiş gibi oluyoruz. Bakın kulelerin arasında bir kapı vardı. Sanki o kapının devamı işte burada. Karşıda görüyorsunuz sütunlu cadde var. Sütunlu caddeye de buradan gidiyoruz. Normalde biz her zaman şuradan bunun arkasından giderdik. Görüyorsunuz şu karşıda da o girişteki kule var. Tower, kule yazan yer orası. Şöyle bakıyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar burada restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnsanlar da akın akın buraya geliyor. Bugün havanın güzelliği zamanın her zamana göre biraz daha rahat olması. Yaklaşık 2 saat kadar Perge'de bulunacağız. Şöyle adım adım yakın yakın göstereyim diyorum yani size. Evet görüyorsunuz şöyle surların üzerinden. Şöyle karşıda gördüğümüz yer
hamam. Şunlar Helenistik kuleleri. Hemen şöyle karşıya baktığımızda şu sütunlu yer Agora. Burası yanlış hatırlamıyorsam Roma kapısıydı. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet, dikkat edelim aynı zamanda devam ederken. Görüyorsunuz şu muazzam bir şekilde sütunların sanat tarihçileri bu sütunlara farklı bir anlam verir. Tabii ki biz o konularda çok detaylı bilgiye sahip olmadığımız için sütun deyip, sütun başlığı deyip geçiyoruz. Bakın şöyle farklı farklı sütun başlıkları var. Şöyle yakından görelim. Sanat tarihçileri bunlara yorum yapsınlar. Bakın şurada kazı çalışmaları hala devam ediyor görüyorsunuz. Daha yeni yeni. Şöyle. Çok fazla kesinti yapmadan devam ediyorum. İlginçlikleri keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Sevgili dostlar, inşallah bu kapıdan girmedik ama bu kapıdan çıkacağız. Perge'nin en önemli yapıtlarından birisine doğru gidiyoruz. Şöyle burada yazılar var, çiziler var. Şöyle yakından bir görelim yazıları ve kaldıralım kameramızı. Şöyle etrafı tekrar bir tarayalım. Muazzam bir sanat eseri. Muazzam bir şehir. Pamfilya'nın başkentliğini yapmış. Helenistik dönemde eserler var. Roma döneminden eserler var. Bizans döneminden eserler var. Hatta Bergama Krallığı döneminden eserler var. O kadar katman katman bir tarihi var ki gerçekten böyle hemen 3-5 dakikada gezilip görülebilecek bir yer değil. Görüyorsunuz. Şöyle sütunların içerisinden geçelim. Şöyle bir öbür tarafa. Şöyle doya doya bugün göstereyim istiyorum. Görüyorsunuz Helenistik kuleler yeni yapıldığı, yeni restore edildiği için böyle biraz daha pırıl pırıl duruyor. Tabii ki bu kule dairesel bir şekilde şu anda bulunabilen parçalar oraya monte edilmiş. Ama bulunamayanlarda inşallah çalışmalar hala devam ediyor. Buralar depremlerle, doğal afetlerle yıkılmış, yakılmış bir kent. Şöyle bakıyoruz işte o bahsettiğimiz kapı. Evet sevgili dostlar bu geç Roma kapısı. Şöyle görüyorsunuz öğrencileriyle öğretmenleri geliyor. Bu bizim açımızdan çok önemli bir durum.
Her ne kadar da buradaki tarihin çoğunluğu bize ait olmasa da Perge Antalya'nın bir beldesi olduğu için biz şehrimizin tarihini öğreniyoruz. Yani bizim şehrimiz işte bu kalıntılardan önemli ölçüde nemalanıyor. İşte turistlerin ve gezginlerin ilgisini çeken bir yer olduğu için de ülkemizin döviz kaynakları, yani önemli döviz kaynakları burası. Şöyle devam ediyorum. Burada hemen hatırlatayım ki henüz şehrin girişindeyiz. Evet sevgili dostlar, şu anda Septimus Severus çeşmesinin önündeyiz. Biraz sonra çeşmenin içerisini ziyaret edeceğiz. İmparatorluk döneminde kentin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla Perge'de su ile ilintili pek çok yapı inşa edilmiş. Bu yapılardan biri de Septimus Severus çeşmesi. Çeşme 2 katlı olarak tasarlanmış ve şehrin önemli su ihtiyaçlarını işte buradan karşılar hale gelmiş. Çeşmeye doğru gidiyoruz şu anda. Şöyle bakalım neler var, görelim. Sütunlar ve sütun başlıklarına dikkat edelim arkadaşlar. Bura sanatsal açıdan bir dönemin izlerini taşıyor. Evet, şu anda Roma hamamının içerisindeyiz. Şöyle dolaşalım. Hemen dibimizde havuz var. Şöyle. Roma'da hamamlar çok önemli. Yani burada özellikle sporcular işte bu havuzda banyo yapıyorlarmış. Tabii ki hamam deyince toplanma, buluşma, görüşme, tartışma alanları, önemli kişilerin bulunduğu, toplandığı bir yer. Halkın buralara geldiği maalesef yok. Maalesef öyle. Yani her devirde bu işler böyle oluyor galiba. Ça, c'est pas normal. Là-bas, ça,
Şu arkamda havuzu görüyorsunuz. Gezimizi bitirmeden geri dönüyoruz. Yani böyle 1,5 saat, 2 saat burası için, hele benim gibi bir gezgin için çok kısıtlı bir süre. Yani burası işin gerçeği benim için bir günlük bir gezi alanı. Muazzam bir görüntüsü var. Muazzam manzaraları var. Tarih bir taraftan, doğa bir taraftan, sanat bir taraftan, ekonomi bir taraftan. Yani insanı büyülüyor. Yani ben özel olarak buraya gelmiş olsaydım kesinlikle bu kadar kısa sürede çıkmazdım. Ama biz genellikle ne yapıyoruz? Videolar için özel bir zaman ayırmadan işte gidip görüp gezip geldiğimiz yerleri hızlı bir şekilde kayda alıyoruz. Sonra oradan ayrılıyoruz. Yani en azından böyle başkasının merak ettiği yerleri biz de merak ediyoruz. Güzel oluyor. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, katıl butonuna basmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoş ve esen kalın. Allah'a emanet olun.